Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balıklarının davranışlarının ne anlama geldiği hakkında bir video hazırlayacağım. Japon balıkları neden birbirini kovalar? Japon balığı neden dipte durur? Japon balığı neden suyun üstüne çıkar? Japon balığı neden yem yemiyor? Japon balıkları neden birbirlerine saldırır? Japon balığı neden su üzerinde hızlı yüzer? Biz hayvanseverler hep şöyle demişizdir. Keşke bana derdini anlatabilse ya da öyle güzel derdini anlatıyor ki. Evet, aslına bakarsanız bütün hayvanlar diğerleri ile iletişime geçtikleri gibi biz insanlarla da iletişime geçerler. Ve bize hal ve hareketlerinden bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Balıklarımızın da bunlardan farkı yoktur. Bizlere kendilerince davranışları ile hasta mı, kızgın mı yoksa aç mı olduğunu bu hareketlerinden anlatabilirler. Tabii ki eğitimli bir göz bu durumları çok daha çabuk fark eder. Bu video boyunca çeşitli Japon balığı davranışlarına göz atacağız ve bu davranışların ne anlama geldiğini çözerek balıklarımızın o an neye ihtiyaç duyduğunu ve istediğini çözeceğiz. İlk konumuz Japon balıkları birbirlerini akvaryum içinde neden kovalar? Bu durumda iki şeyden birinin olduğu varsayılmalıdır. Bu davranışın ardında potansiyel olarak birbirlerine kur yapmak ya da birbirleriyle çiftleşme çabalarını göstermektedir. Japon balığı genel olarak çok uysal bir yapıya sahiptir ve diğer balıklarla kavga etmek ve onları rahatsız etmek pek mizaçlarına uygun değildir. Bununla birlikte eğer Japon balığı stres altındaysa ki bu davranışın ardındaki ikinci potansiyel neden budur, kavga ve mücadele olabilir. Peki bu stres sebepleri nelerdir derseniz, en başta kalitesiz yem ile beslenmelerini söyleyebiliriz. Eğer Japon balığını yetersiz ve kalitesiz yem ile beslerseniz, balıkta oluşacak yetersiz beslenme ortamında strese girecek ve birbirlerini kovalayacaktır. Yem kalitesini yükseltmek ve miktarını artırmak bu sorunu çözecektir. Unutmayın arkadaşlar, 3 dakika içinde bitirilmeyen yem fazladır. Peki Japon balığı ne yer? Bu balık daha az proteinli ama daha çok karbonhidratlı yemleri sever. Bunun için özel üretilmiş Japon balığı yemleri kullanılmalıdır. Bu balığa vereceğiniz yem kabuğu soyulmuş bezelye, haşlanmış sebze, kan kurdu ve dondurulmuş ve kabukları soyulmuş karidesi de yiyebilir. Diğer bir sebep de akvaryumun dar ya da akvaryuma gereğinden fazla balık olmasıdır. Eğer bu sebep nedeniyle bir stres oluşmuşsa balıkların azaltılması ya da akvaryumun büyütülmesi gerekir. Eğer bu sorunu görmeden gelirseniz Japon balıklarınız kısa bir süre sonra hastalanıp ölecektir. Japon balığı neden dipte durur? Aslına bakarsanız bu çok masum bir davranış olabilir. Eğer Japon balığınızın bütün gün akvaryum içinde gayet güzel yüzüyor, yemini yiyorsa geceleri de akvaryum dibinde yatıp dinlenebilir. Bununla beraber eğer balığınız gün boyunca uyuşuk davranıyor, yemini yemiyor ve aktif değilse o zaman elimizde hasta bir balık olduğunu düşünebiliriz. Bu durumun en bariz sebebi genellikle akvaryumumuzun yakın zamanda filtresinin temizlenmemiş olduğu, su değişimi yapılmadığı ya da filtreleme sisteminin düzgün çalışmadığı anlamına gelir. Filtrasyon sistemi akvaryum suyundaki kimyasal tehlikelerden, biyolojik, yosun gibi tehlikelerden ve ayrıca suda yüzen mekanik tehlikelerden fiziksel döküntüler gibi korumak için uygun mekanizmalara sahip olmalıdır. Filtrasyon sistemi eğer bu 3 filtreleme sisteminin tümünü korumazsa veya cihaz doğru bir şekilde çalışmıyorsa bu sorunun çözülmesi gerekecektir. Bununla birlikte filtreleme sistemi iyi çalışıyorsa %30 su değişimi yapmayı veya akvaryumu temizlemeyi düşünebilirsiniz. Bu seçenekler depoya taze oksijenle doldurulmuş su kaynağının yanı sıra balığınızın hastalanmasına ve tankın dibine oturmasına neden olabilecek kirleticilerin giderilmesine yardımcı olacaktır. Japon balığı neden su üzerine çıkar? Aslına bakarsanız Japon balığının bu davranışı balık sahiplerine birçok şeyin açıklayıcı bir sebebi olabilir. Çünkü Japon balığının su üzerine yakın yüzmesi genellikle balığın ya öleceğine ya da ölmeye yakın olduğuna işarettir. Bilindiği gibi Japon balığı akvaryumun her yerinde yüzer. Bazen çakıların üzerinde, bazen akvaryumun ortasında, bazen de akvaryumun üst kısmında. Ancak sizin asıl dikkat etmeniz gereken şey balığınızın su yüzeyinde geçirdiği zamandır.
Balığınız nefes almak için mücadele ediyorsa, hatta bunun için savaşıyorsa, bunun nedeni akvaryum suyunda bulunması gereken oksijen miktarının yeterli olmamasıdır. Oksijen seviyesi düşük olduğu için balığınızın oksijen miktarı daha çok olan su yüzeyine yakın yerlerde yüzmeye başlayacaktır. Bilindiği gibi bunun nedeni su içinde çözünen kimyasalların akvaryum suyundaki oksijene yapışarak onları ağırlaştırması ve balıkların soluk almasını zorlaştırmasıdır veya hatta imkansızlaştırmasıdır. Bu yüzden özellikle ilk kurulan akvaryumlarda suyun sık sık test edilmesi gerekir. Özellikle sudaki amonyak, nitrit, nitrat, tuz miktarı ve pH seviyeleri kontrol edin. Eğer bu değerlerden biri fazla çıkarsa mutlaka akvaryum suyunun içinde en az %30 değiştirmelisiniz. Filtreleri de gene akvaryum suyundan alacağınız su ile temizleyin. Şunu unutmayın arkadaşlar, akvaryumdaki filtreler ve diğer aksesuarlar akvaryum suyu ile temizlenir. Su değerlerinin uygun olmaması dışında akvaryumun aşırı kalabalık olması, havalandırmanın yetersiz olması, ısıtıcının aşırı derecede açık olması, Japon balıklarının yeterli miktarda oksijen alamamasının asıl sebebi olur. Japon balığı neden yem yemez? Japon balıklarının belki de en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de sürekli olarak yem araması içinde olmasıdır. Bunun nedeni Japon balıklarının bir midesinin olmamasıdır ve sürekli yem yese de doymamasıdır. Tabiri caizse akvaryum içinde ne bulurlarsa yer. Buna bitki yaprakları, kökleri ve yosunlar da dahildir. Ayrıca Japon balıkları uzun süre açlığa da dayanabilir. Bizi asıl endişelendirmesi gereken olay yem yememesinden kaynaklanan rahatsızlıklarla değil, fazla yem yememesinden oluşan rahatsızlıklardır. Şunu unutmayın arkadaşlar, 3 dakika içinde bitmeyen yem fazladır ve balıklarımız az yemekten değil, çok yemekten rahatsızlanır. Eğer fazla yem verirseniz Japon balığının yüzme kesesinde yağlanma ve kabızlık oluşacak. Bu da balığın mesanesinde gaz sıkışmasına neden olacak. Ve bu sıkışma sonucu balığınızın dengesi bozulacak ve yan baş aşağı ya da su yüzeyine yakın yüzmesine sebep olacaktır. Çözümü nasıldır derseniz, 48 saat boyunca bir şey vermeyin ve bu süre sonunda kabuğu soyulmuş bezelye verin. Bezelye balıkların bağırsaklarını temizleyen bir bitkidir. Japon balıklarının yem yememe problemlerinin başında su kalitesinin düşük olması gelir. Unutmayın ki bu balıklar en fazla atık üreten balıklardandır ve bu yüzden de balığınızın bulunduğu akvaryum suyunun devamlı temiz olması gerekir. Ayrıca balığınızın iştahının yerine gelmesi için su değişimi mutlaka yapılmalıdır. Eğer Japon balığının karnı kızarmaya başladıysa bu balığınızın iç kanama geçirdiğine ve amonyak zehirlenmesi yaşadığını belirtisidir. Acil olarak bulunduğu ortamdan çıkarılarak temiz ve dinlenmiş bir suya alınmalıdır. Size son tavsiyem, her ne kadar Japon balığı her verdiğinizi yese de eğer uzun süre aynı yemi veriyorsanız ona daha değişik yemlerden de vermeyi deneyebilirsiniz. Marul, lahana, ıspanak, karides ve midye için de verebilirsiniz. Bunları da iştahla yiyecektir. Japon balıkları neden birbirlerine saldırır? Aslında daha önce bahsettiğim gibi Japon balıkları çok sakin balıklardır ve çok nadir saldırgan olurlar. Eğer balığınız saldırganlaşmaya başladıysa bunun en önemli sebebi akvaryumda aşırı balık olmasıdır. İkinci sebebi ise su kalitesinin düşük olmasıdır ve en ölümcül üçüncü sebebi akvaryumumuzda bir parazitin olmasıdır. Bunların dışında gene çiftleşmek için ya da yem kapmak için birbirlerini kovalayacaklardır. Ama ilk 3 sebep balıklarınızı kaybetme riskini taşır. Eğer akvaryumunuz aşırı kalabalıksa balıklarınızı ayırın ya da daha büyük bir akvaryumda her Japon balığı için 40-45 litrelik bir su hacmi yer. Su kalitesini her zaman yüksek tutun. Gerekli su değişimlerini ve testlerini ihmal etmeyin. Eğer balığınızın hastalığı yüzünden agresifleştiğini düşünüyor ya da gözle görülebilen bir hastalığa yakalandığını düşünüyorsanız mutlaka o balığı karantina akvaryumuna alın ve gerekli ilaç tedavisini karantina akvaryumunda yapın. Japon balığı neden su yüzeyinde hızlı yüzer? Daha önce de bahsettiğim gibi bunun en önemli sebebi yeterli oksijen alamamalarıdır.
suyun kalitesiz oluşu, yeterli havalandırma olmaması, filtreleme gibi sebeplerden olabilir demiştik. Bir de bunun sebebi Japon balıklarının çok akıllı hayvanlar olmasıdır. Sizin yem verme saatinizi bilebilir ve sizi tanıyabilir. Ve sizinle oynamak için su yüzüne çıkıyor da olabilir. Bu sebeple balığınızı çok iyi gözlemlemeli ve ona gerekli ilgiyi göstermelisiniz. Çünkü bu ayrıntı onların daha uzun süre yaşamalarını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı takip etmek için kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin ve yeni videolarımdan da haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açın. Ayrıca bana merak ettiğiniz konular hakkında yazın. Size en kısa sürede cevap vereceğim. Ayrıca Messenger'dan da bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.